Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir tarif ile geldim. Tarifimize ilk olarak 4 adet yıkanmış muzları ortadan ikiye keserek başlayalım. Evet, muzlarımız artık haşlamaya hazır. Evet, kaynayan sıcak suyun içine muzlarımızı alalım ve yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Evet, muzlarımızı kontrol edelim. Yumuşadığından emin olduktan sonra bir servis tabağına alalım. Fazla suyunu süzdürelim mutlaka. Evet, muzları kabuğundan ayıralım. Geniş bir kabın içine alalım. Evet, muzlarımızı bir çatal yardımıyla veya çırpıcı yardımıyla sıcakken ezelim. Püre haline getirelim. Soğuttuğumuz muzları tekrardan elimizle karıştıralım. İçine 125 gram yumuşak tereyağı ekleyelim. Elimizle homojen olana kadar karıştırmaya devam edelim. Bir adet tam yumurta ekleyelim ve karıştıralım. 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, 1 tatlı kaşık karbonat ekleyelim. 1 pakette vanilya ekleyerek tüm malzemeyi elimizle yoğurmaya devam edelim. Üzerine azar azar un ilavesi yapalım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, unun hepsini ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Hafif ele yapışan bir hamur olmalı. Kıvamı bu şekilde olmalı. 5 dakika buzdolabına kaldıralım. Evet, mutfak terazisinde 200 gram çikolata tartalım. Dilerseniz yarısını sütlü, yarısını da bitter kullanabilirsiniz. Benimki gibi. Evet, çikolataları küçük küpler halinde keselim. Dinlenen hamurun üzerine çikolata parçacıklarını ekleyelim. Tekrardan yoğuralım.
Hamuru bir kaşık yardımı ile kopartalım. Elimizle yuvarlayarak hafif bir şekilde üzerine bastırarak fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde alalım. Tüm hamuru aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Evet, kurabiyelerimiz artık fırına girmeye hazır. 170 dereceli fanlı fırında 25 dakika pişirmeye bırakalım. 25 dakika sonra fırından çıkartalım. Sıcakken üzerlerine bir bardak yardımı ile bastıralım. Evet, üzerleri için bir kase sütlü çikolatayı küçük küpler halinde doğradım ve üzerlerine aralıklı olacak şekilde alıyorum. Tekrardan fırına vererek 25 dakika daha birlikte pişirmeye bırakalım. Evet, fırından çıkardığım kurabiyeleri kendi halinde soğumaya bırakıyorum, hiç ellemeden. Evet, soğuduktan sonra servis tabağına alarak ikrama hazırlayabiliriz artık. Evet, kurabiyelerimiz artık hazır. Yanında süt veya sütlü kahve ile servis yapabilirsiniz. Evet, bir tanesini yakından sizlere bölerek içinde göstermek istiyorum. Hafif içi nemli oluyor. Gerçekten çok lezzetli, bol çikolatalı, muhteşem bir kurabiye. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.